Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kadife ipten Noel Baba yılbaşı şapkası yapıyoruz. Aynı ölçülerde yaptığımızda birer yumak ip yeterli geldi. Şapkamızı daha uzun da yapabiliriz. Video içerisinde detaylı olarak anlatıyorum. Pomponu hediye edebiliriz. Satış yapıyorsak bir günde çok rahatlıkla yapabiliriz. Şimdiden iyi seneler, yapımına başlayalım. Şapkamız için kadife ip kullanıyorum. Alize Velifo beyaz ipi 100 gram 68 metre. Kırmızı ip kadife Lanosa Hera Extra 100 gram 7 numaralı tığ. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada tığımı çıkartıyorum. İlk zincirin içerisine batırıyorum. Zincirime buradan devam ediyorum. Kafa etrafını tam kaplayacak şekilde zincirimizi çekelim. 56 adet zincir çektim. Burada kafamızın etrafını kaplayacak şekilde zincirimizi çekiyoruz. Burada ilmeğimi ilk zincirin içerisinden geçiriyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum, ipimi çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Her zincirin içerisine sık iğne yaparak başlangıç noktamıza geliyoruz. Son zincirinde içerisine batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Başladığımız nokta. Burada da bir kez daha başımıza deneyelim. İlk sık iğne boşluğuna batırıyorum, ipimi çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İkinci sıramızda sık iğne yapıyoruz. Dönerek yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızdayız. 3 sıra yapacağız. Üçüncü sıramızın sonundayız. 1, 2, 3. Son boşluğa da battım. 1, 2, 3. Burada ipimi kesiyorum. İnce tığımın yardımıyla bir ikinci ilmeğin içerisinden buradan da gizleyerek devam ediyoruz. Şapkamızın ilk beyaz kısmını bitirdik. Başladığımız nokta, ipimi gizlemedim burada. Aynı hizadan tığımı içerisinden geçiriyorum. Kırmızı ipimi aldım. Aynı noktadan ipimi çekiyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bir kez daha atıyorum.
Aynı noktadan ipimi çekiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Sık iğne boşluklarına batarak kaydırma işlemi yaparak sıramızın sonuna gelelim. Kaydırma işlemi yaparak sıramızın sonuna geldik. İç kısmı, yanındaki ilk ilmeğin şu iç kısmından tığımı geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincir çekmiyoruz. Bu şekilde hep dönerek yapacağız. Kaydırma yaptığım işlemin alt kısmından batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada ilmek belirleyicimi belirliyorum. İlk sırada ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak başlangıç noktamıza geldik. Çıkartıyorum. Zincir çekmiyorum. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da ilmek belirleyicimle belirliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Dönerek 9 sıra yapacağım. Daha fazla da yapabiliriz. Dokuz sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. sırada eksiltme yapıyoruz. Şöyle gösteriyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa tek tarafını alıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındaki boşluğa da tek tarafını alıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekip
bir tane eksiltme yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3 4 5 6. Tek tarafını alıyorum. İpimi çekiyorum. Tek tarafını alıyorum. 3 tane ilmeği birden çekiyorum. Eksiltme yaparak geldim. 6 sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Onun yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane sık iğne kaldı. 2 de olabilir sizde. 3 de olabilir. Başlangıç noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyici ile belirliyorum. Eksiltmelerimizi bir sıra yapıyoruz. Bu sırada eksiltme yapmadan devam ediyoruz. 2 sıra yapalım. Bu yaptığımızla beraber bir sıra daha yaparak 2 sıra eksiltme yapmadan ilerleyelim. Şapkamız hafif daralmaya başladı. 10. sırada eksiltme yapmıştık. 11, 12. 2 sırada eksiltme yapmadık. İlmek belirleyicimi eksiltme yaptığım noktadan işaretimi belirledim. Kadife ipten net gözükmediği için şimdi 13. sırada başlangıçta sık iğne yapıyorum. Burada öbür ilmek belirleyicimle belirliyorum. Renklerden de anlayabilirsiniz. Eksiltme yaptığım nokta 1 2. 2 sıra yapmadık. Burada da bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Onun yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 ilmeği birden çekiyorum. Bir tane eksiltme yaptım. 6 sık iğne yapıp bir eksiltme yapıyoruz. Sıramız bittikten sonra da 2 sıra eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Şapkamız biraz daha daraldı. 15. sıramızın sonundayız. İlmek belirleyicileri farklı kullandım. Sıralamayı daha net görebilmeniz için. Burada şunu belirtmek istiyorum. Daha uzun Noel Baba şapkaları da var. Burada eksiltmeleri yine aynı şekilde yapıp biz bir eksiltiyoruz, bir sıra, 2 sıra eksiltmeden devam ediyoruz. Toplamında 3 sıra oluyor. Bu uzun yaptığımızda 6 sıra yapabiliriz. 16. sıranın başında ilk sık iğneyi yapıyorum. İlk baştaki ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Başlangıç noktasına takıyorum. Burada 4 sık iğne yapıp bir eksilteceğiz. Sayıyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğun tek tarafını alıyorum ilmeğin içerisinden. Yanındaki ilmekten de tek tarafını alıyorum. 3 ilmeği birden çekip bir eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğne yaptım. 1 2 ilmeğin içerisine batırıyorum. 3 ilmeği birden çekerek bir eksiltme yapıyorum. Sıramızı tamamlıyoruz.
2 sırada eksiltme yapmadan devam ediyoruz. 18. sıranın sonuna geldik. 19. sıradayız. 3 sık iğne yapıp bir eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de başlangıç noktasında eksilterek başlıyoruz. Tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Yine tek tarafından batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum başlangıçta. İlmek belirleyicimle belirliyorum. Bir, iki, üç. 3 sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğin tekini alıyorum. Yanındaki ilmeğin de tekini alıyorum. 3 tane ilmeği birden çekirip bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmemizi yapıyoruz. 2 sırada eksiltme yapmadan ilerliyoruz. 22. sıradayız. 2 sık iğne yapıp bir eksilteceğiz. Başlangıçta eksiltmemizi yapıyoruz. Tek tarafına batırıyorum. Yanındaki ilmeğin de tek tarafına batırıyorum. Eksilterek başlangıcımızı yapıyoruz. İşaretle belirliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 sık iğne yaptım. Tek tarafına batırıyorum. Yanındaki ilmeğin tekini alıyorum. 3 ilmeği birden çekerek bir tane eksiltme yapıyorum. Başlangıçta yine eksilterek başlıyoruz. 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Bir tane eksiltme yaparak başlıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Bir eksiltiyorum. Yine aynı şekilde bu sıramızı eksilterek tamamlıyoruz. 2 sırada düz devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme yapmıştık. 2 sıra ilerledim. Burada her sırada bir eksiltme yapıyoruz. Son sıramızda ilmek belirleyici ile belirliyorum. Her boşluğa batarak eksiltme yapıyorum. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Ona batırıyorum. Başlangıç noktasıyla beraber bir tane daha eksiltme yapıyorum. Burada da her boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktasına da batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her boşluğa batırıyoruz.
Başlangıç noktasına geldim. 1 2 3. Burada ipimi kesiyorum. İstersek bu kısmı daha da uzatabiliriz. İpimi iğneden geçirdim. Karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Buradan da iç kısımdan ipimi gizleyerek yürüttüm, kesiyorum. Pomponlu takacağız. Şu kısmı istersek daha da uzatabiliriz. Pompon yapacağım. Daha önceden pompon yapmıştım. Videomun altındaki açıklamalar kısmına linkini atacağım. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Orada 3 parmağımla yapmıştım. Küçük bir pompondu. Burada 4 parmağımı kullanacağım. Ölçümünü veriyorum. 10 santim genişliğinde. Uzun bir ip bırakıyorum. Bıraktığım ipi şöyle baş parmağımla tutuyorum. Parmağımda doluyorum. 70 tane dolayacağım. Daha fazla da yapabiliriz. Elimi doladım, ucunda pay bıraktım, iğneden geçirdim. 2 parmağımla da destek vererek ayırıyorum. Pomponumuzun tam ortalıyorum. İğneden geçiriyorum. Şöyle dış tarafa çıkartıyorum. Tam ortadan da şöyle topluyorum. Önce fazlalıkları kesiyorum. Sonrasında da düzelteceğiz.
Aynı boyda düzgün olacak şekilde toparlayalım. Pomponumuz bitti. Fazlalıklarını aldık. İstersek daha büyük de yapabiliriz. Uzun olan ipi iğneden geçiriyorum. Şapkamızı alıyorum. Tam uç noktasından şöyle katlayabiliriz de. İç kısma iğnemi alıyorum. Tam ortasından şöyle hem daha sağlam olmuş olur. İğnemi çıkartıyorum. İç kısmından birkaç kere böyle içeriden iğnemizi geçirerek pomponumuzun her tarafından dikerek sağlamlaştıralım.